Geleceğin akıllı şehirlerinde toplu ulaşımı otonom araçlarımız sağlayacak. Ben Doktor Ali Ufuk Peker, Adastek'in CEO'su ve kurucu ortaklarından biriyim. Adastek yolculuğuna yaklaşık 4 sene evvel başladık. Amacımız otonom sürüş teknolojilerini geliştirmekti. Türkiye ticari araçlar konusunda Avrupa'nın önde gelen ülkesi. Bu nedenle biz de ticari araçlara yönelirsek daha büyük fırsatlar yakalayabileceğimizi ve daha iyi çözümler ortaya çıkarabileceğimizi düşündük. Çok kısa süre içerisinde bu proje ilgi gördü. Aracı Amerika'ya, Norveç'e, Fransa'ya, Romanya'ya ve Türkiye'de kullanıma sunduk. Otobüs otomasyonuna özel tek firmayız. Amerika'daki aracımız Amerika'nın ilk otonom otobüsü, Norveç'teki aracımız da Avrupa'nın ilk otonom otobüsü. Şu anda da lider konumdayız ve lider olarak da kalmak istiyoruz. Özellikle Türkiye'nin ticari araçlar konusunda bir liderliği var. Ülkemizde yerli milli akımı var. Bence en iyi yerli milli, ihraç eden yerli milli. Bir otobüsü otonom hale getirmek, arabayı otonom hale getirmekten çok farklı. O yüzden bizim ürünümüz oldukça bu anlamda değişiyor. Normalde sadece şoförü otonom haline getirsek, gaz, fren, direksiyonu yapmak yeterli olacak. Ama otobüsü otonom hale getirmek için şoförün normalde yaptığı birçok fonksiyonu aracın otonom yapması gerekiyor. Bizim konumlama teknolojimizde aracın kendi yerini dünya üzerinde bulma teknolojisi de rakiplerimizin çok ilerisinde. Kötü hava koşulları. Norveç'te ve Michigan'da çalıştığımız için orada gerçekten -25'lere düşen havalar, çok yoğun yağış, yoğun sis gibi rakiplerimizin çok yapamadığı veya benzer araçların yapamadığı koşullar altında da aracımız hareket edebiliyor. Aracımızın otonom sürüşü sağlayabilmesi için bilgisayar sistemleri ve değişik sensör sistemleri kullanıyoruz. Aracımızda 5 tane var. Biri tepede, 4'ü köşelerde. Aslında aynı alanı 3-4 değişik sensörle görüyoruz. Bu sayede aracın değişik koşullarda veya bir sensörün iyi performans veremediği koşullarda standart bir performansı sürdürmesini sağlıyoruz. Ürünün Türkiye lansmanını Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapma fırsatı bulduk. Japonya'dan Almanya'ya kadar tebrik aldık. Çünkü özellikle toplu taşıma gibi devlet ağırlığının olduğu bir sektörde bu teknolojinin ilerlemesi için devletin destek olması lazım. Biz de bu desteği en üst düzeyden almış olduk. Startupların en önemli ihtiyaçlarından biri yetişmiş insan gücü. Ve özellikle de bizim gibi yapay zeka içerikli yazılımlarda insan gücüne erişim çok önemli. Bildiğiniz gibi Teknofest her sene Bilişim Vadisi'nde düzenleniyor. Bizim için bulunmaz bir nimet. Otonom araç konusunda yarışmalar oluyor. Özellikle biz de Teknofest'i kendimize en iyi, en kaliteli insan kaynağını bulmak için bir ortam olarak seçtik. Şirketimizde 40'tan fazla mühendis var. Bir şekilde Teknofest'ten geçmiş. 3 sene önce üniversite öğrencisiyken arkadaşlarımla birlikte katıldığım Bilişim Vadisi'nde düzenlenen robot taksi yarışmasında derece elde ettikten sonra aslında benim de yoluma Adastek'le kesişti. Şu anda da üniversite öğrencilerine bu tür projelere gerekli önemi vermesini kesinlikle öneririm. Teknoparklar genel olarak startuplar için çok avantajlı yerler. Hatta dünyada da biz çok fazla Türkiye'dekine benzer bir örnek görmüyoruz. Aslında bizim gibi dünyada bir ilki teki yapmanın en büyük avantajlarından biri de yaptığınız birçok teknolojinin Ar-Ge boyutunu ispat etmek zorunda kalmamak. Bu anlamda da bizim TÜBİTAK fonlarına erişimimiz de çok kolaylaşıyor. Toplam paket olarak baktığınızda hem TÜBİTAK projeleriyle paralel olarak çalışma fırsatı, hem sağlanan test pisti gibi teknik imkanlar,
çalışanlara ve şirketlere sağlanan vergi avantajları, çok güzel ofis alanları, gerçekten gençlerin artık sadece güzel bir iş yapmak değil, güzel bir ortamda çalışma isteğinin karşılanması gibi birçok imkanı bir arada barındırıyor Bilişim Vadisi. Bu anlamda bir startup cenneti diyebiliriz.